Şimdi arabayı tamirciye götürdükçe araba hurdaya dönüyor maalesef. Çünkü ülkemizdeki tamirciler çıraklıktan yetişme. Neredeyse hiçbir şey bilmiyorlar. Hele ki bizim oto elektrikçilerimiz hiçbir şey bilmiyor. Bakın şu Tofaş'ın SLX'in aydınlatma paneli, şu far anahtarı, bir tane aşağı indirdiğim zaman parklar yanar. Şimdi buradaki aydınlatmalar ortalama 1 amper 1,5 amper toplamda çeker. Çünkü T5 ampuller vardır. Bakın şuraya, şu içeriye giden sarı kablo yaklaşık 1 milim ve buradan kaç amper geçtiğini bilmediği için 6 milimlik kablo kullanmış. Bakın şuradan fardan almış. Yani bu kadar kalın kabloyu kullanması çok anlamsız. Zaten bilim ve matematik bunun için var. İşte kablo kesit hesabı var. İnternetten bakarsanız görürsünüz. Buradan kaç amper geçtiğini bilmediği için gereksiz yere çok kalın kablo kullanmış. Bakın buradan gördüğünüz gibi 1 amper geçiyor. Böyle pensmetre kullanmıyorlar. Yani bunun ne olduğunu bile bilmiyor oto elektrikçiler. Kalın kablo kullan, kalın kablo kullan. Niye abi? Şu mesafe bakın şöyle 10 santim gelir ve buraya altılık, dörtlük koskoca kalın kablo kullanmış. Tabii ben bunları güvence altına almak için hepsini makaronladım. Her yeri kesmişler. Arabaya set falan dizmişler. Buraları mahvetmişler ama en azından ben şöyle orijinaline çevirdim. Bakın makaron güvence altında kablolar. Şuraya, şaseye falan içeride bir yerlere değerse araba yanacak. Sigorta var fakat gene de bu yapılan iş çok kötü. Bakın buraların hepsini ben makaronladım. Bu zaten panel aydınlatma T5 ampul. Yeterli oluyor fakat orijinalse yeterli oluyor. Bakın 1 amper çekiyor. Parkları açtığım için. Buradan başka akım geçmiyor. Şimdi bunu düzelteceğiz. Buraya 0.75 kablo yeterli olur. Bakın bu paneliniz orijinalse şu 3 anahtar benim orijinal. Güzel aydınlatıyor fakat piyasada şu far anahtarının düzgün hiçbir şeyi yok. Yani şu aydınlatma görünmüyor. Maalesef ki maalesef. Çaresi de yok. Buraya led koysak bile bazıları bunun arkasını iyice kapatmış. O yüzden aydınlanmıyor. Artık bu şekilde idare edeceğiz. Şu 3 tanesi orijinal olduğu için yolda giderken burayı fark edebiliyorsunuz. Zaten buraya bakarak gidemezsiniz. Dikkatiniz dağılır. O yüzden ben bunlara dikkat ediyorum. Şimdi bakın bunu da cırtlamışım zaten. Şimdi şunu değiştirip buraya daha ince bir kablo koyacağım. Ve şurayı makaronlayacağım. Bakın şurayı bantlamış. Bu da şaseye değerse kötü şeyler olur. Şimdi şuraya güzel bir kablo çekeyim. Ve işi usulünde yapalım. Evet şöyle 0.75 bir yeşil kablo çektim. Şöyle akım modunu aldık. Anahtarı açacağım. Gördüğünüz gibi 1.2 amper çekiyor. Yani bu mesafede bu kablo buraya yeterli. Büyük ihtimalle parkları, arka parkları besliyor sanırım. Tam olarak anlayamadım ama. Çünkü arka parklar 5 watt. Frenler 21 watt olur. Söktüğümde şu paneldeki ışıklar sönmedi. Büyük ihtimalle bu arkaları besliyor diye tahmin ediyorum. Şimdi şuraları kurcalamak istemedim. Ama bu kablo bizim için yeterlidir. Çalıştırdığım halde akım değişmedi. Yani 1 amperden fazla bir şey çekmiyor. Zaten şöyle yapıp şöyle 1 amper, yani farları yakmama rağmen şöyle kapattığımızda gidiyor. Parkları yaktığımda 1.2 amper 3 amper çekiyor. Bu kablo yeterli olacak. Şöyle şimdi şuraları da güzel bir makaronlayacağım. Bakın içeride metal var. Şu metal. Oraya da makaron koydum. Çünkü titreşimle o açık yer şaseye değerse bir yerleri yakabilir. Bunlara dikkat etmek gerek. İşi böyle usulünde yapmak sağlıklı olur. Size de tavsiye ederim. Şimdi şuraya bir makaron çekeyim. Bu fişler buradan çıkar. Şunu şuradan çektikten sonra arkadaşlar bakın şu fişlerde tırnak yok.
girme yerleri arka taraftan oturmuş durumda. Onları biraz esnettiğiniz zaman bu buradan şöyle çıkar. Buraya da gördüğünüz gibi makaron geçirmişim. Şuraya da bir makaron geçireceğim. Daha sağlam olacak. Evet, Tofaş'ın şu fişleri, aydınlatma bölümündeki fişler 4.8 milim gelir. 4 milimlik makaron buraya girer. Şimdi bunu da güzelce daraltacağız. Şu metrelik makaronlar biraz daha kalın olur. Bakın internette satılan şunlar biraz ince oluyor. Böyle mukavemet gereken yerlere ben metrelik olanları kullanıyorum. Fiyatları hala uygun. Valla 3-5 lira veya 7 lira 10 lira arasında 4 milim 5 milim. Bu şekilde çok sağlıklı oluyor. Şimdi içeriye de ince koydum. Bakın şu ince. İnce oraya yeterli, biraz kıvrılması gerek. Hatta üzerini biraz bantlayıp üzerine makaron geçireceğim. Daha sağlam oluyor. Bu şekilde 4.8 milim fiş. 4 milimlik makaron. Gayet sağlıklı ve temiz iş oldu. Gördüğünüz gibi kablolar iyice toparlandı. Bu şekilde bakın makaronladık. Ayrıca şöyle kabloları cırtladım ki şu yeşil şu beyaza asılmasın diye. Yoksa şu fişi yerinden çıkarır. İçerideki de gayet iyi oldu. Bu şekilde çok sağlam ve temiz bir iş yapabilirsiniz. Yani arabayı böyle kesmek gerçekten çok büyük bir acemilik. Yani adamın umurunda değil. Elektrikçi sizi gönderir. Arabanız bir gün yanar. Yani şu şaseye temas eder. Yani bunlar sigortalı. Sigorta panosunun üzerinden geliyor ama gene de risk alınmaz. Benim içim rahat etmiyordu şu şekilde. Bakın bu pabuçlar hala orijinal. O yüzden hiç kesmeden üzerlerini makaronladım. Ömürleri daha uzun olacak. Bu şekilde temiz bir iş çıkarabilirsiniz. Size tavsiyem, tabi biraz işçilik artıyor. Zaman da uzadığı için buralarla uğraşmıyorlar. O yüzden sadece bant çekip sizi gönderiyorlar. Ben bu şekilde yapıyorum. Tekrar görüşürüz.